Merhaba arkadaşlar ve Star Citizen kanalıma tekrar hoş geldiniz. Evet, maalesef üzücü günler yaşadık. Milli takım başaramadı Dünya Kupası'nda ve son maç işte Amerika'ya karşı formalite maçı olacak maalesef. Ama neyse, ben biraz işte sosyal medya takip ettim tabii ki bu konuyla ilgili. Evet, ben de çok üzüldüm. Ben de çok kızıyorum. Biraz da öfkeliyim sanki biraz. Ama sonuçta arkadaşlar, bu bizim milli takımımız. Yani bu küfürlere hiç gerek yok bence. Bazı insanların dedikleri gerçekten çok ağır. Evet, başaramadılar ama ben her zaman pozitif görmeye çalışıyorum bazı şeyleri. Bizim takım çok genç ve bu bir tecrübe oldu. Ve bir dahaki sefere işte Avrupa maçlarında veya bir dahaki Dünya Kupası'nda inşallah katılırız yine. Ve bundan bir ders almış oluruz diye düşünüyorum. Neyse, Star Citizen'e gelelim arkadaşlar. Çok güzel haberler var aslında. Şöyle, Squadron 42 ile ilgili bir gelişme oldu. Ya bilmeyenler için Squadron 42 bir single player oyun ve Star Citizen multiplayer oyunu. Ben aslında senelerdir Squadron 42'yi bekliyorum açıkçası. Star Citizen elbette bizim oynadığımız oyun. İşte gece gündüz, sabahları, işte akşamları hep beraber oynuyoruz. Ve son zamanlarda daha da çok benim için önemli olmaya başladı. Çünkü bir multiplayer oyun olduğu için ve son haftalarda geliştiği için, ya daha doğrusu son aylarda biraz daha geliştiği için beklenti gittikçe yükseliyor. Daha çok istiyoruz, daha çok eklentisini istiyoruz ama aslında Squadron 42'yi unuttuk arkadaşlar ya bence. Yani aranızda belki Squadron 42'yi hiç merak etmeyen de vardır. Hiç benim umurumda değil de diyen de vardır. Ama bence şey olacak, çok güzel bir oyun olacak ve asıl işte CIG'nin kapasitesini bence o oyunda göreceğiz. Çünkü şöyle bir gerçek var, Star Citizen'ı ne kadar oynasak da, ne kadar sevsek de, övsek de veya işte bazıları küfür etse de aslında sadece Cloud Imperium Games için bir para makinesi. Yani bu bir gerçek. Elbette oyun gelişiyor, oyuna bir sürü şeyler ekleniyor falan işte. Ama sadece yettiği kadarıyla, hani bizim öfkemiz patlamasın, yani onu istiyorlar. Sadece o seviye kadar yani. Gemi satışlarıyla çok para kazandılar ve hala da kazanıyorlar. Ve bu parayla aslında hep bize öyle dediler, Squadron 42 işte yapıyorlar. Ve benim için bir şey olacak. Yani oyun eğer güzel olursa bir ispat olacak. Yani Cloud Imperium Games'in yani başarılı olacak mı olmayacak mı benim için bu oyun belirleyecek açıkçası. Ama haberlere gelince ne duyduk? Şöyle bir şey oldu. Bazı content creator'lara e-mail gitmiş. Yani CIG'den. Ve işte gelecek, şimdi ben ayı unuttum ya. Neydi? 10. aydı galiba. 10. ay olması lazım. Çünkü normalde 10. ayda şey oluyor. CitizenCon oluyordu. Onu iptal ettiler ve sanırım onun yerine ayrı bir event düzenlediler. Başka bir event olacak şimdi. Bu da bir Squadron 42 event olacak. Şimdi nasıl bir event olacak? Herkes merak ediyor tabii ki. Ve açıkçası yani neyin nesi olacak şimdi? Çünkü oyun bu sene çıkar mı, çıkmaz mı? Onu herkes şu an konuşuyor. Acaba diyorlar. Ben aslında ümidimi kesmiştim birkaç hafta önce, hatta videomda söylemiştim size. Ama bu event yine bende heyecan yaratıyor. Neden sorarsanız, çünkü hangi videoda ya, Mayıs ayında galiba demiştim. Bence dedim Squadron 42, daha doğrusu CitizenCon iptal edildi ya, onun yerine kesin Squadron 42 event olacak. Yani videomda söyledim mi bilmiyorum ama arkadaşlar arası konuşmuştuk bunu böyle. Hatırlıyorum yani, eminim. Ve orada first hands on diyorlar. Squadron 42'yi oynayabilecekler bu content creator'lar. Tabii ki seçilmiş insanlar. Benim anladığım kadarıyla büyüklüğüne de bakmıyorlar. Daha çok content'e bakıyorlar ve sanırım yani pozitif
konuşan content creator'ları seçiyorlar diyorlar. Ama öte yandan bir tane YouTuber daha var, Kamural. Ya adamın görevi gerçekten her videoda oyunu eleştiriyor. Her videoda Cloud Imperium Games'i eleştiriyor. Evet, haklı noktaları var ve bazı şeylerde katılıyorum. Ama abi ya insan bu kadar negatif olur mu ya? Her videoda insan eleştirir mi? Ya inşallah ben böyle olmam. Böyle de olduğumu düşünmüyorum açıkçası. O bile davet edilmiş. Yani okuduğuma gelen, anladığım kadarıyla bazı yorumlarda öyle yazıyorlar çünkü. Mesela Salty Mike'ı davet etmediler. Salty Mike benim için Star Citizen dünyasında işte bütün bu content creator'ların arasında bence Salty Mike gerçekten öyle en iyisi. Yani fanboyluk yapmaz, doğruya doğru der, gerçekleri söyler, objektif kalır. O işte dediğim gibi davet edilmedi. Bu arada ben de davet edilmedim. Üzüldüm mü? Yani çok da değil açıkçası ama yalan yok, sevinirdim elbette beni de davet etseydiler. Çünkü işte Manchester'a gitmemiz gerekiyor. Yani işte bütün bu content creator'lar Manchester'e gidiyor. Ve asıl olay bu bence. Çünkü böyle ufaktan böyle hadi size Squadron 42 göstereyim falan gibi değil yani bu. Bu galiba büyük bir event olacak. Çünkü Manchester'e çağırıyorlar. Yani headquarter'a çağırıyorlar. Şimdi oyunu orada oynayabilecekler. Ve bana kalırsa, yani bana göre oyun bitti. Ve şimdi CIG diyor ki bunlara işte gelin oynayın ve gösterin. Bu bence marketingin ilk başlangıcı işte. Yani satışlar bence en geç o zaman başlayacak. Belki de bundan önce de başlayabilir. Ama bence o hafta sonu başlayacaklar satışlarla. Hatta ondan sonra olabilir. Çünkü şöyle ilginç bir şey var arkadaşlar. Ben baktım da ondan sonraki hafta, yani o hafta sonu işte cumartesi ve pazar galiba content creator'lar bunu tanıtacaklar, işte bu oyunu gösterecekler. Ve ondan sonraki hafta pazartesi 42. hafta oluyor. Tesadüf mü? Bilmiyorum. Belki işte bilerek yapmış olabilirler. Ama bence bazıların düşündüğü gibi işte oyun ertelenecek falan, işte 2027'sinin sonuna doğru veya 2028'in sonuna doğru falan ertelenir diyenler de var. Bence bu arkadaşlar abartıyor. Evet, ben şimdi yine bir riske giriyorum her zamanki gibi. Çünkü ben kameraya konuşuyorum ve ben bunları size söylüyorum. Yani ben riske giriyorum. Bence bu sene ya da daha doğrusu gelecek senenin ilk çeyreğinde çıkacak diye düşünüyorum açıkçası. Yani bu sene de çıkabilir. 50-50 yani. Eğer yani 1-2 sene ertelenecekse o zaman neden böyle büyük bir event yapıyorlar? Bana mantıklı gelmiyor açıkçası. Bence sanki bitti arkadaşlar. Az kaldı. Ha, bu neden önemli? Yani hadi diyelim Squadron 42'yi hiç beklemiyorsun. Hiç de umrunda değil belki. Olabilir. Aranızda belki sadece multiplayer oynayanlar da olabilir. Ya şöyle arkadaşlar, bu Star Citizen için de çok güzel bir şey olacak o zaman. Neden sorarsanız tüm paralar oraya gidiyor. Yani ekibin %70'i Squadron 42 bitirmek için uğraşıyorlardı kaç senedir. Bu ekip komple, eğer Squadron 42 bitince komple Star Citizen'e kayacak eminim. Ve bazı şeyler hızlanacak gibi. Son Star Citizen Live Tech Talk'la ilgili de işte bazı ipuçları verildi Star Citizen'le ilgili. Bu gıcık bug'ları gerçekten el atmak istiyorlar ve bir liste hazırlamışlar işte. Aslında bununla ilgili bir video size hazırladım da ama arkadaşlar yalan yok. Fırsatım olmuyor. Gerçekten hafta sonu çok dolu dolu geçti. Bir yandan çok erken kalktım maçı izlemek için. Zaten yorgunum. Erken de yatamıyorum. Erken yatmasını da bilmiyorum açıkçası. Ya alışık değilim. Ondan sonra işte kızımın doğum günü vardı. Onu kutladık. Ondan sonra işte kız kardeşimin de doğum günü vardı. Yani bu hafta sonu full house'tuk. Yani daha doğrusu çok dolu dolu geçti. O yüzden daha tam bitiremedim videoyu. Aslında ben pazar günü çıkaracaktım bu videoyu. İşte haftanın haberi işte olarak. Ama maalesef olmadı. Kusura bakmayın.
Elimden geldiği kadarıyla yapmaya çalışıyorum ama çok gerçekten çok bilgi aktarıldı CIG'den. Star Citizen Live Tech Talk bile yetiyordu yani. Bunun üzerine zaten bir video yapabilirdim. Ama merak ediyorum, siz ne düşünüyorsunuz? Hani sizin aklınızda ne geçiyor bu Squadron 42 ile ilgili? Siz çok yani bu konuyla ilgili heyecanlı mısınız? Yani Discord'umda görüyorum, işte arkadaşlar yazıyor. Ya bizim toplulukta genel olarak böyle var, sanki böyle bir pesimistik bir duruş var. Şimdi bazıları diyecek yok abi pesimist değil, biz daha realistiz işte. Şöyle bir şey var, ben bunu geçen okudum ve gerçekten bir doğruluk payı var. Bir pesimist insan mesela her şey negatif görüyorsa, işte her şey kötülüyorsa her zaman kazanır, biliyor musunuz? Neden sorarsanız, eğer dediği gibi çıkmazsa çok seviniyor çünkü zaten istediği o. Yani Squadron 42 çıkıyor açıkçası. Ama eğer istediği gibi de gelmiyorsa dedikleri de doğru çıkıyor. O da onun içinin oldu işte yani tatmin edici oluyor. Öyle ya da böyle bir pesimist insan kazanıyor yani açıkçası. Asıl olay şu, hep bence kolaya kaçıyor. Ama ben her zaman açıkçası pozitif düşünmeyi tercih ediyorum. Ben de öyle değilim açıkçası bazen ama olmaya çalışıyorum. Neyse, yeterince video çektim galiba. Bir dahaki sefere yine görüşürüz. Yorumlara yazın arkadaşlar, çok merak ediyorum. Hadi kendinize iyi bakın.